Güzel arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yeni bir günden, yeni bir videodan. Herkese selam olsun. Bakın Lokum Hanım oralarda yine kalorifer peteklerinin başında yatıyor. Sıcak sıcak yatıyor. Camı kapatacağım. Hep camı açarak böyle açılış yapıyorduk, video başlatıyordum. Bugün kapatalım arkadaşlar. Evimi bir güzel havalandırdım. O kadar havalandı ki doğalgazımız yanmaya başladı. Çünkü termostatımız var. Kombiye bağlı termostatımız var arkadaşlar. O böyle derece düştüğü an ne yapıyor? Tekrardan kombiyi devreye sokuyor ama hiç memnun değilim. Söktüreceğim arkadaşlar onu. Gerçekten hiç memnun değilim. Çünkü salon 22 dereceye geliyor. Arka odalar soğuk kalıyor. Tamam, bıraktım sevmeyi. Soğuk kalıyor. Devam etmiyor. Ben termostatik vana taktırmıştım arkadaşlar. Bakın şöyle termostatik vanalar taktırdım. Buraya taşınırken her odanın böyle ısısını ayarlıyor. Kendi ayarlıyor. Buraya az sıcak suyu gönderiyor. Diğer odalara daha fazla kaynar suyu gönderiyor. İşte öyle ayarlatmıştım. Sonradan termostatik vanamız vardı ama termostatik ne kız o? Şu işte. Şu. Şu işte arkadaşlarım. Şu. Termostat işte. O da termostatı. Buradan çalıştırıyoruz. Bu var diye bunu taktırdık tekrardan ama pişman oldum arkadaşlar. Söktüreceğim. Suyu da ısınmayı da duş suyunu da etkiliyor. Soğutuyor suyu. Neyse. Neyse. Lokumdan girdik. Camdan başladık. Oda termostatından çıktık arkadaşlar. Şöyle yüz yüze de gelelim hemen. Nasılsınız güzel arkadaşlarım? İyi misiniz? Hoş musunuz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göredir. Beni soracak olursanız çok şükür Allah'a çok iyiyim. Şükürler olsun Rabbime. Çok çok iyiyim. Evrene o enerjiyi vereceğim. Çok çok iyiyim. Yani Rabbim bundan kötüye düşürmesin. Bugün böyle biraz vücut kırgınlığım falan var arkadaşlar. Ben herhalde üşüttüm. Mide bulantım falan da ondan oldu. Böyle soğuk algınlığı gibi yaşıyorum. Ee, burnum tıkandı yani, böyle sesim falan değişti. Ama hamdolsun Rabbimin verdiği hastalıklara. Rabbim bundan kötüye düşürmesin. Hep güzel günler göstersin. Güzel günler yaşatsın. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. Şimdi arkadaşlarım, vakit bir hayli ilerledi. Kalktım işte, ilacımı içtim. Hemen böyle ekmek arası bir peynir yaptım. İlacımı içtim. Bir günlük ilacım kaldı. Sonra ortalığı dağıtmaya başladım. Dün akşamdan da birazcık böyle dağıtmıştım. Onu toparladım. Akşamdan biraz toparladım. Sabahleyin de kalanları toparladım. Biliyorsunuz dün evime aksesuar aldım. Size de soracağım, danışacağım şimdi. Yaptıklarımı göstereceğim. Öyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye. Zamanla zaten evin içinde gezdiririz. Oraya mı oldu, buraya mı oldu bilmem ne diye. Size de sorar danışırım zaten. Hadi gelin mutfağa doğru götüreyim sizi. Balkonu bir karıştırdım. Balkon şu an dağınık. Balkon balkon şu an perişan. Halledeceğim. Orayı da halledeceğim. Ne kabağıydı o? Su kabaklarının yerini ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Oraya mı, buraya mı, şuraya mı? Bir bakalım nereye halledeceğiz, nereye uygun göreceğiz. Size de soracağım, danışacağım tabii arkadaşlar. Bali şemsiyesini nereye koysam diye sordum. Şimdi bakın ben onu nereye koydum. Caner'cim arıyor beni. Ona da bir bakayım. Ta 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 ta, mutfağımda değişiklikler yaptım arkadaşlar. Işığı bir açayım, durun. Şöyle göstereyim size. Bakın şimdi bacılarım. Bali şemsiyemi buraya getirdim. Böyle masamın üzerine, adamın üzerine çiçeği getirdim, böyle cam vazoda getirdim. Gayet şık, zarif durduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Meyve çanağımı şu köşeye koysam dedim arkadaşlar aslında. Hani burada sadece şu ikisi kalsın diye düşündüm. Onu da yaparız beraber. Şu kesme tahtasını mutfak adamdan kaldırdım arkadaşlar. Valla bir ferahlama geldi bana o tahta oradan kalkınca, ne yalan söyleyeyim. Arada onu nereye koyacağımı şaşırıyorum ben. Keşke almasa mıydım acaba diyorum ama böyle börek falan keserken ederken de rahat oluyor açıkçası. Böyle yaptım bacılarım. Bali şemsiyemi böyle mumlarla şeylerle buraya koydum. Sizce burası uygun mu? Hoş mu? Ya da Yelizciğim onu konsola koy ya da şöyle balkona koy mu dersiniz? Onu da yaparız. Balkonu ne yaptığımı da göstereyim size. Bakın çiçeği böyle içeriye aldım. Bu sehpayı böyle kaydırdım. Bu çiçekliğimi bu köşeden çıkardım. Su kabaklarımı Ali ile beni buraya koydum arkadaşlar. Şu Ali, bu benim biliyorsunuz. Şöyle altına
sehpam vardı. Bunları değerlendirdim. Buralar silinecek zaten. Bakın çiçekleri sulayınca hep su akmış. Orada da kurumuş. Oralarda işte süpürülecek, silinecek. Yani şu çiçeklerimi hep arka balkona mı götürsem diyorum. Hani bu balkonda ferahlatmak istiyorum açıkçası. Böyle yani. Şuraya sehpamın üstüne de koyabilirim bali şemsiyemi. Size bir sorayım. Şu meyve çanağını oradan alıp şu köşeye mi koysam dedim. Bu sepetimi çıkardım. İçine ilaçlarımızı koydum işte. Unutmayalım diye. Çünkü Ali de unutuyor tansiyon ilacını zaman zaman. Ben de ilaçları çok düzenli içemiyorum açıkçası. Unuttuğum oluyor. Gözümüzün önünde olmayınca unutuyoruz yani. Böyle burada dursun dedim. Yani bunu düşünmeyin burada. Burası da böyle. İşte daha önce yapmıştım zaten biliyorsunuz. Buraya meyve çanağını mı getirsem diyorum yani şunu. Şunu mu koysam buraya? Şöyle. Şöyle. Bunu da böyle koyabilir miyim? Nasıl oldu sizce? Sizinle beraber güzel, hoş bir, daha hoş bir diyelim mutfak haline getireceğiz buraları. Bence hoş oldu böyle ha. Güzel oldu. Şunu da şöyle. İlaçlarımız gözümüzün önünde dursun. Nasıl oldu arkadaşlar? Valla şu an benim hoşuma gitti. Bilmiyorum. Şöyle bakalım. Yani güzel oldu. Bunu da böyle şöyle ortalarsak. Şöyle. Burası da böyle. Daha ferah oldu. Arkadaşlarım bayağı bir büyük. Yani koyduğum ürünler biraz böyle şey kalıyor. Küçük kalıyor. Adanın üstüne koyduklarım. Şunu alalım şuradan. Böyle. Sizce nasıl oldu? Fikirlerinizi bekliyorum. Buraya da bakın şey yaptım. Neyse. Burayı eve gelince anlatayım size. Eve gelince göstereyim. Çıkacağım çünkü. Çıkacağım. Çıkmam lazım. Çünkü şey almam lazım arkadaşlar. Sebze almam lazım. Sebze yemeği yapacağım. Gelince de bu balkonu falan bir halletmeye çalışırım. Önce yemeğimi ocağa atayım. Caner de eve geliyorum anne dedi. Bir şey lazım mı dedi. Dedim ben markete çıkacağım oğlum geleyim. O zaman beraber alacaklarımızı alırız gibisinden konuştuk. Ben hemen bir pantolon takayım, montumu giyeyim, atayım kendimi dışarı. Yemeğim pişerken diğer işlerime devam ederim arkadaşlar. Öyle yapalım. Yani böyle mutfağımı şekillendirmek için, evimi güzelleştirmek için, daha da güzelleştirmek için uğraşıyorum. Çok böyle fazla şey alıp da işte oraya onu buraya bunu tıkıştırmak da istemiyorum. Ama böyle aksesuarsız da olmuyor. Evimin en güzel aksesuarları burada ama biri petekte yatıyor, biri burada yatıyor ama yine de böyle hani istiyorum arkadaşlar. Daha da böyle güzelleştireyim. Herkes gibi ben de istiyorum işte. İçime sinmeyen şeyleri de çok böyle almış olmak için almayı da sevmiyorum açıkçası. Oy, hadi gidelim. İnşallah daha kötü olmam arkadaşlar. Bugün sağlık ocağına gidip bir soğuk algınlığı ilacı mı yazdırsaydım acaba? Evde vardır gerçi. Evde de bir sürü ilaç var. Onu da Cansu'ya ayırttıracağım. Kullanmadıklarımızı falan bir elemek lazım. Bir de soğuk algınlığı çıktı başıma şimdi. Çıkmışken güllaçla bakacağım arkadaşlar. Cansu'cum 2 gündür güllaç sayıklıyor. Bir de güllaç yapayım ben tatlı olarak. Çocuğumun da gönlü olsun. Yapamadım. Geçen gün BİM'den çıkarken aklıma geldi güllaç istediği. Tekrar BİM'e girdim. Ama gene şey yapamadım. Göremedim. Neyse bu sefer görürüm. Haydi gidelim. Arkadaşlarım manava geldim. Ispanak bitmiş. Ay pırasa bitmiş. Ispanak yap diyor buradaki abi. Dedim o da çok vakit alıyor yıkaması. Tertemiz diyor. Pırasa yok. Pırasa kalmamış. Kilosu da 25 liraymış. Dolmalık ne kadar? 150 lira. Dolmalık 150. Böyle işte. Kabak. Kabak da 150. Neyse bakalım. Karnabahar, brokoli ne kadar? 50 lira. Hayırlı işler. Şoka bir bakalım. Hah, var burada pırasa.
pırasa 50 lira diyor ya. Çok da iyi değil. 25 liraymış manavda. Ama yok. Ama yok, evet. Caner'cimle buluştuk da Olmayan arkadaşlar. pırasayı 10 liraya da yazabilir. Yani Yok. 10 da yazar, 100 de yazar. Neyse. Hadi bakalım. Şöyle bir güveç var arkadaşlar. 130 lira. 130 lira. Bunlar iyi oluyor mu? Size bir sorayım. Benim en son kullandığım güveç cam ocağımı patlatmıştı arkadaşlar. Eski videolarımda var. Cam ocak patlaması diye yazarsanız videolar kısmında bulursunuz. Yani şöyle bir güveç alıp da bunu fırında yemek mi yapsak acaba? Daha büyük. Hı? Yok, benimki daha büyüktü de. Bu iyi olur mu acaba ya? Kullanan arkadaşlarım varsa size bir sormuş olayım arkadaşlar. Yorumlarınızı beklerim. Bir yorumlayın bakalım. Şu dolma sarma kapağım var da. Güveç almadım. Patladı yani. Bunlar da çok güzel ya. Gelip gidip beğeniyorum bunları. 200 liraymış. BİM'e geldik. Burada da bir bakalım. Benim ayarlayamadığım tekerlekli raf ünitesi. Hala düzenleyeceğim de banyoya koyacağım. 150 liraymış. Önceki galiba o kenarı çizik olan. Tost makinesi gelmiş 3900 lira. Bir şey kalmamış burada. Hadi görüşürüz. Hadi de. Takılar için, çekmecede küpeler için falan güzel olabilir. Pırasamı buldum arkadaşlar. Başka bir manavdan 30 TL'yi aldım. Haydi eve. Yemekleri bir çıkaralım ortaya, evin işine devam ederiz. Hapşırık tıksırık. Bir bu eksikti diyorum Caner'e. Nerede üşüttün anne diyor. Ramazan sokağında üşütmüştürsün diyor. Dur asansör. Geldik eve. Hemen yemek işlerini bir halledeyim arkadaşlar. Bakalım düzen işine geçebileceğiz mi? BİM'e uğradık. Manava uğradık. Geldik işte. Hadi bakalım. Annem pırasa aldık. Annem. Ezilmesin yufkadan aldım. Bir göstersene neler aldığımızı Caner. Mantarımız var. Mantar aldım arkadaşlar. Mantarı Pişirme Caner kağıdı çok var. beğendi. 2 tane. 2 tane pişirme kağıdı aldım. Biri ağırtılmış. Yok. Ağırtılmamış. Beyazlatılmamış. Beyazlatılmamış, ağırtılmamış aldım. Bir paket yufka. Yufkamız var. Pamuk gibi yumuşacık. 2 tane süt var. Hay güllaç. Almadık. Güllaç. Aa, biz bir yere bakardık ya. Ne bileyim demedim Ana unuttum Sütü ya. güllaç için mi aldın sen? Evet. İşte Yeliz'in market alışverişi bu kadar. Süt aldık. BİM'de güllaç yoktu arkadaşlar. Orada çalışan arkadaşlara sordum. Söylediği yerde yoktu. Tüh. Yüzümü gönderelim de güllaç alsın bize. Üzmek güllaç al da gel annem. Hemen çorba yapacağım arkadaşlarım. Annem in aşağı gel. Şöyle çorbamızı yapalım. Yemeğimi yapayım. Hemen. Vallahi arıyor benimkiler. Arıyorlar, diyorlar ki menüde ne var? Ali ile Cansu'dan bahsediyorum tabii. Ben de dedim ki Ali'ye, et yemeyen kızım için sebze arıyorum dedim. Market manav dedim arkadaşlar. Ay. Bir de grip geldi. Allah'ım ya Rabbim yaradanım. Hamdolsun verdiklerine güzel Allah'ım. Bundan kötüleri verme inşallah. Yani bu bağışıklığı ben ne yapmışım? Bu bağışıklığıma ne olmuş? Nasıl bir düşüş yaşamışım ben ya? Ne kadar çok yorulmuşum, ne kadar çok bunalmışım. Vücudum nasıl tepkiler veriyor görüyorsunuz değil mi? Zonamız eksikti, geldi. Gitsin bir daha gelmesin. Behçet'im zaten geleli yıllar oldu. Bir arkadaş şey yazmıştı. Bakın onu hiç cevap veremedim hani yorumlarda ama bir arkadaş şey yazmıştı. Yelizcim, Behçet olduğun zaman
büyük bir ayrılık, büyük bir kayıp, büyük bir acı, üzüntü bir şey yaşadın mı? Onu hatırlamaya çalış. Neyi kaybettin? Ne yaşadın? Onu bir düşün. Hani çok sevdiğin bir şeyden ayrılmış olman lazım. Onu bir düşün demişti bana. İlk aklıma gelen ne oldu biliyor musunuz? Yani böyle büyük bir üzüntü, büyük bir kayıp. Hani böyle bu sevdiğin biri de olabilir, bir yakınında olabilir, bir işte bağının olduğu bir şey falan filan diye yazmıştı böyle geçmişten. Vallahi düşündüm. İlk aklıma gelen ne oldu biliyor musunuz? Yapmış olduğum düşükler oldu. Yani o en son düşüğüm falan 3 aylık bebekti falan. O geldi aklıma yani. Çünkü ben ondan sonra o Siirt'teyken işte Bafra'ya geldik. Bana Behçet tanısı kondu işte. Bir sene sonra falan. Evet. Tabii. Yani 2006-2007'de Caner doğdu. 2007'de işte tanısı kondu bana da. Yani aklıma ilk gelen o düşüklerdi. O gurbette olmak, hastane köşelerinde bir başına olmak, sahipsiz olmak, kimsesiz olmak o kadar zor ki. O kadar zordu yani, çok zordu. Ailenden çok uzaktasın hani. Tabii ki hani çekirdek ailen, eşin, çocuğun var ama hani böyle etrafında düştüğün zaman senin elinden tutacak can bağım vardı. Özlemcim vardı. Ankara'da o arkadaşım. Özlem Allah razı olsun. O tuttu elimden zaten. Başka arkadaşlarım da vardı tabii çocuğuma sahip çıkan. Allah hepsinden razı olsun. Hani böyle şeyi hissediyorsunuz daha o anneye ihtiyaç duyuyorsunuz. Hani nasıl diyeyim? Kanınızdan olan birine ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani size destek olacak, evinizde size sahip çıkacak, destek olacak. O kadar bunaldığımız günler oldu ki. Ali hem işe gidiyordu, hem çocuğu okula gönderiyordu, hem bana bakıyordu arkadaşlarım. 2 ay hiç kalkmadan yattım. Zorlu günlerdi yani, çok sıkıntılı günlerdi. O geldi aklıma. Hani Behçet olarak hani Behçet hastalığının altında işte o da hani üzüntü, stres, sıkıntı, genetik yatkınlık da oluyor. Öyle işte. Gurbet zor, annesizlik daha zor, sahipsizlik, böyle kimsenizin olmaması daha zor. Yani hiç unutmuyorum ben onu, böyle hastane odasında bir başınasınız. Kolunuzda serum, sancı içindesiniz ve yanınızda sizinle durabilecek hiç kimse yok. O serumla beraber işte o hani ihtiyacını gidermeye gitmeler, gelmeler. Hatta telefonumun şarjı bitmişti. Ali'yi bile arayamamıştım. Yani o çaresizlik. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Allah kimseyi bunaltmasın. Hastane köşelerinde bunaltmasın. Her şey bizim için. Her şey imtihan. Rabbim ne diyor? Rabbimiz ne diyor? Sizi canlarınızla, mallarınızla, sevdiklerinizle sınayacağız diyor. İşte Rabbim sabretmeyi hani nasip eylesin hepimize. Öyle işte, o geldi aklıma, şimdi onu anlatmak istedim. Allah hiçbir evladı anasız bırakmasın. Hiç kimseyi hani anasız bırakmasın. Geç göstersin. Öyle. Gurbetlere düşünce de Rabbim iyi insanlara denk getirsin. Gurbet deyince böyle yüreğim titrer. Ama çok güzel arkadaşlar kazandırdı bana. Hala bakın Eskişehir kadrosu arkadaşlarım öyle. Hala görüşürüz. Siirt'ten hala öyle görüşürüz. Yani başka da zaten gurbetimiz yok. Neyse, çok konuştum ben. Dertleşme gibi oldu böyle. Biraz anlattım size. Mutfağa gireyim ben. Sanki benim zamanım varmış gibi çene çalıyorum burada. Ah, ah bacılarım, ah bacılarım. Hemen şu atkımı, çantamı falan bir yerine yerleştireyim. Sonra mutfağa gireyim. Hadi. Şunlara bakıp gülesim geliyor benim. Çok sevimliler ya. Çok şekerler. Allah'ım ya Rabbim. Ben bunları Neslihan var ya, bizim arkadaşımız, Emine'nin arkadaşı Neslihan. Onu da görmüştüm. Balkonunda görmüştüm. Çok da beğenmiştim. Hani kaç yıl oldu bilmiyorum göreli. Çok beğenmiştim. Sonra yazlığına götürmüş Neslihan. Yazlığına da çok yakışmış. Valla çok beğendiğim için aldım böyle. Hani belki buraya uymaz. Belki hani beğenmezsiniz, uydurmazsınız, hani yakıştırmazsınız belki ama valla ben çok beğendim. Baktım olmadı diyorum. Alır götürürüm köy evime.
Köy evime bir renk katar, bir şekerlik katar. Bir yer buluruz işte. Çok sevimliler ya, çok beğendim valla. İçimizdeki çocuk işte. Hiç büyümeyen bir çocuk da var içimizde. Hemen pırasalarımızı halledelim arkadaşlar. Önce pırasayı ocağa atacağım. Ondan sonra çorbama geçiş yapacağım. Beremi çıkarmadım kafamdan. Sıcacık çünkü kafam ısındı. Vallahi eskilere gittim ben. Böyle konuyu açtı. Kendi kendime açıyorum konuları, sizlerle paylaşıyorum, işte konuşuyorum, anlatıyorum. Allah hiç kimseye istediği bebeği kaybetmeyi nasip etmesin. Hani böyle istenen bebeği kaybetmek gerçekten hani zor. Çok şükür Rabbim sonradan Caner'i nasip etti bize. Çok şükür Rabbime. Rabbim kucağı boş olan herkese evlat nasip eylesin. Hiçbir anne babayı evlatsız, yani hiçbir eşi, karı kocayı evlatsız bırakmasın. Cennet meyvesiz bırakmasın. Yani ben gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdim. Hani artık çevremizden hiç baskı yapan olmuyordu, böyle hani büyüklerimizden. Hani torun yok mu, torun yok mu gibi. Hatta kayınbabam şey demişti, ben sana daha bir şey diyemiyorum kızım demişti. Hani bir tane daha olsun gibisinden, çünkü 3 tane düşünce. Ondan sonra ben de inat bir insanım. Biraz istediklerime kavuşmak için inatlaşırım yani böyle. Allah da biliyor, hani bir oğlum olsun istiyordum. Hani bir kızım var, Rabbim bir oğlan da hani inşallah nasip ederse sağlıkla sıhhatle diye. Çeşidiyle olsun istiyordum. Çok şükür Allah'ım da nasip etti. En çok da şundan dolayı istedim arkadaşlar. Hani şu yalan dünyada evladımız bir başına kalmasın. Hani Rabbim sıralı ölüm nasip ederse hani evladım, yani Cansu'cum böyle sırtını dayayabileceği bir kardeşi olsun. Hani acısını paylaşabileceği, derdini paylaşabileceği bir kardeşi olsun diye çok hani istedim, o öyle düşündüm. Çünkü yalnızlık, Allah kimseyi yalnız etmesin. Bazıları da yalnızlıktan dolayı çok mutlu, böyle çevrede olup bitenleri görünce, tek çocuklular, tek çocuk olanlar mesela. Hani dünyanın bin bir türlü hali var. Yani ben hep öyle düşündüm, hani bu dünyada yapayalnız kalmasın, bir kardeşi olsun. Herkesin bir kardeşi olsun, kardeş gibi kardeşi olsun inşallah. Güzel güzel, bundan sonra da hep güzel güzel geçinsinler, güzel güzel yaşasınlar evlatlarımız. Öyle düşündüm yani, çok istedim ikinci bir evladım olsun diye. Çok şükür Rabbim de nasip etti. Allah'ım hiç evladı olmayanlara da nasip etsin. Hani böyle çok üzülüyordum o zaman. Burnum da akıyor bir taraftan. Çok üzülüyordum arkadaşlar, böyle düşükten sonra ağlıyordum, üzülüyordum yani. Açıkçası hani arka arkaya da olunca böyle 3 düşük. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bizim lojmanımız Tukay Komutanlığı'nın yanındaydı. 3. Tukay Komutanlığı mı ne böyle. Siirt'in girişinde bir Tukay Komutanlığı vardı alt tarafta. Bizim lojmanımız da oradaydı. Yakındık yani, görüyorduk böyle Tukay Komutanlığı'nın içine. Bir gün oraya 4-5 tane mi ne şehit cenazesini getirdiler mi arkadaşlarım? Ben de camdan bakıyorum, Cansu'nun odasından bakıyorum böyle. Dedim ki sen ne ağlıyorsun Yeliz? Sen ne gördün? Sen ne yaşadın? Doğurdun mu? Büyüttün mü? Gece sabahladın mı? Hastalığında korktun mu? Sen ne yaşadın da dedim ağlıyorsun? Bu evlatların dedim anaları, babaları, sevdikleri ne yapsın? Sen dedim ne yaşadın? Kes ağlamayı dedim kendi kendime. Ondan sonra da hiç ağlamadım arkadaşlar yani açıkçası. Gerçekten hani Rabbim hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Evlat acısı göstermesin, vermesin. Rabbim sağlıklı, sıhhatli evlatlar nasip eylesin. Böyle birazcık sohbetli bir vlog oldu. Umarım sıkmamışımdır, umarım üzmemişimdir, umarım acınızı tazelememişimdir. İnşallah hani evladını kaybedenlere de evlatları inşallah hani şefaat eder. Rabbim elbet mükafatını çok fazlasıyla verecektir. Öyle, hadi pırasa pişireceğiz. Yeter bu kadar sohbet. Yeter bu kadar muhabbet. Şunları ben bir doğrayayım, ocağa atayım. Yemeklerini yapayım ev ahalimin. Ondan sonra sizinle evin içinde bali şemsiyesi gezdiririz. Oraya mı oldu, buraya mı oldu diye yapabilirsek. Hadi bakalım.
Tenceremi ocağa koydum da şurayı göstereyim size. Bakın, bayılıyoruz üst üste bir şeyleri koymaya. Bunu böyle denedim yani arkadaşlar. Böyle kalmayacak. Bunu böyle denedim. Acaba sığıyorlar mı diye. Baktım böyle kenardan taştı. O yüzden öyle koymam onu. Hatta şimdi sizin karşınızda alayım ben bunu buradan. Bunu böyle diğer köşeden alınca şöyle şey yaptım işte. Buraya bir denedim hani oluyor mu olmuyor mu diye. Burayı da böyle yaptım bakın. Şu kesme tahtamı koydum. O ayaklı olanı oradan kaldırdım. Çok yukarıda kalmasınlar diye. Şu fincanları, kupaları bu tarafa aldım. Çiçeği o tarafa aldım. Böyle bir değişiklik yaptım. Bu burada duruyordu ya. Bunun üstünde duruyordu. Vallahi burnum akıyor bir taraftan. Su gibi akıyor yani. Tekrardan bunun üstüne çıkarsam mı acaba? Ne dersiniz? Bunun üstünde duruyordu ya. Böyle yaptım yani. Bilmiyorum. Şimdi şöyle dursun. Yemeğimi yapacağım. Yağdanlığımı doldurmadım. Yağdanlığım yıkanacak arkadaşlar. Hemen yağımı alayım. Havucumu doğrayayım. Azıcık salça. Bildiğim usul. Belki bir tane de patates doğrarım. Patates de seviyorum ben, pırasayı. Bildiğim usul yapayım. Hapşırık da eklendi bana. Şöyle havuçlarımı azıcık bir şey yapsın. İnce doğradım gerçi. Çok kavrulmasa da olur. Ay. Elhamdülillah yarabbim, çok şükür. Menüye bir ekleme daha yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yahni yapıyorum. Yahni yapacağım. Ha bir de şeyi söyleyeyim. En son düşen çocuğumuz da erkekti arkadaşlar. 3 aylık olduğu için cinsiyeti falan her şeyi belliydi ve bize verdiler. Hiç beklemiyorduk onu hani bize vermelerini. Siirt'te hiç bilmediğimiz bir mezarın kenarına gömüldü arkadaşlarım. Yani neyse. Her şey bizim için hayatta. Rabbim kaldıramayacağımız, dayanamayacağımız acılar vermesin. Hiçbirimize vermesin. Sizlere de vermesin. Rabbim güzel günden ayırmasın hiçbirimizi. Şimdi etimi aldım düdüklü tencereme. Şöyle azıcık suyla bir haşlayacağım. Yahni yapacağım arkadaşlar. Mantar çorbası. Pırasa. Dün akşam bol peynirli tereyağlı makarna yapmıştım arkadaşlarım. Makarnam var. Dur baştan sayayım. Mantar çorbası. Yahni, pırasa, tereyağlı makarna. Allah bin bereket versin. Güllaç alabilseydim güllaç da olacaktı ama unuttum. Diğer marketlere uğramayı unuttum. Olsun bakalım. Hemen şunu atalım ocağa. Dalgımbazımı kapatayım. Şöyle şekerimi ekledim. Az kullandıklarımı bu tarafa alıyorum. Tuzumu da doldurdum. Tuzumuz da yoktu evde. Çok az kalmıştı. Şöyle tuzumu da ekleyeyim.
Etimi de düdüklüye koydum arkadaşlar. Şimdi pırasamızın suyunu da ekleyelim. Düdüklüm haşlanırken hem yahninin hem de mantar çorbasının hazırlığını yapacağım. Sebzelerini falan ayarlayacağım. Güzelce pişsin bakalım. Aman vermeyen bir kız. Yine. Yine aman vermeyen bir kız. Gel. Gel. Hadi afiyet şifa olsun. Çiçeğimiz de burada duruyor. Böylece bekliyor. Ben yemeğime devam edeyim. Lokum Hanım'ın gönlünü de yaptık. İki arada bir derede. Arkadaşlarım, oruçlar açıldı, iftarlar yapıldı, yemekler pişti, yenildi. Lokum Hanım. Sırada Lokum Hanım var. Lokum Hanım tatlısını yiyor teyzeleri. Ay burnum durmuyor Elif. Akıyor. Peçete yetişmiyor arkadaşlar burnuma. Bitti mi? Heh. Nasıl geçti gününüz Ali Bey? Yoruldunuz bizi. Saatler olsun. Sayılmışız. Sağ ol. Çalış. Tamam işte bak kızın hatırlatıyor sana çalışmayı yeniden. Valla biri bir koltuğa attı kendini, biri bir koltuğa attı kendini. Heh, lokumu da doyurdu. Ha, yalan bakalım. Ben de öyle mutfak adasını bıraktım geldim, ay hapşıracağım. Ben bayağı şifayı kapmışım arkadaşlar. Hem de öyle böyle değil, çok fena. Arkadaşlarım ben pijama moduna geçtim. Gördüğünüz gibi şu ışığımızı bir açalım. Soğuk algınlığı ilacına başladım arkadaşlar. Hemen soğuk algınlığı ilacına başladım. Ali ile azıcık böyle güldük, eğlendik buralarda. Çok beğenmiş de Bali şemsiyemi. Beğendin değil mi? Ha? Kabaklar? Kabaklar efsane bal kabağı. Ay arkadaşlar böyle gözümü açamıyorum gibi ama yarına inşallah güzel bir şekilde oraya koymuyoruz canım benim. Bana ver de mutfağa giderken götüreyim. Ne diyordum en son öyle? Bal kabağı. Bak. Mutfağı biraz toparladım. Şimdi kalan işlerimi halledeyim arkadaşlar. İnşallah sabaha toparlanırım biraz daha. Daha iyi olurum. Karşınıza da gelebilirim. Vallahi bilmiyorum, bu gidişle gelemeyeceğim gibi görünüyor. Baksanıza tipime. Bir anda böyle hasta oldum. Ha, Ali de şey diyor, Bali şemsiyesi hasta etti seni diyor bana. Geçen akşam gittin orada üşüdün diyor.
Üşümedim aslında. Üşüdüğümü hissetmedim. Dün akşam daha soğuktu ama kızıyor bana. Oralarda üşüttün diyor. Çadırın içi soğuk değil arkadaşlar. Yani dışarılar soğuk da çadırın içi öyle soğuk değil. Yani hastalık geldi. Bir tane daha geldi. Allah'ın beterinden korusun. Gideyim şu kalan işlerimi bir halledeyim arkadaşlar. Mutfağımı toparlayayım. Ee, yapayım yani. Uyumadan önce mutfağımı da bir derleyeyim, toplayayım. İftarlar yapıldı. Mutfak toplandı arkadaşlarım. Çocuklar diyor ki ben buraya bardak bırakıyorum. Geliyorum bardak yok diyorlar. Ben sürekli makineye atıyorum. Oraya çıkan bardakları sürekli makineye atıyorum. Şimdi elimde yıkamam gerekenleri yıkadım arkadaşlar. Biraz böyle otur kalk otur kalk falan. Şöyle yaptım burayı. Şu lokumluk buraya aldım arkadaşlarım. Bali şemsiyemin altına aldım onu öyle. Yapıyorum işte kafama göre dekor yapmaya çalışıyorum öyle. Ayarlıyorum bir şeyler. Şu tarafı ellemedim daha. Bakın güllaç döndü. Sütlaca bacılarım. Sütlaç yapıyorum burada. Şimdi şekerini ekleyeceğim. Azıcık da tuz ekliyorum ben. Bizim oralarda eklenir. Bu şekerin keskin tadını kırmak için tuz eklenir. Bir çimdik de tuz ekleyeceğim. Sonrasında servis kaselerime alacağım arkadaşlar. Sonra da ocağımı sileceğim. Mutfağımın işini bitirmiş olacağım. Şekerini eklemem lazım. Çorbayı böyle aldım. Yahniyi buzdolabına koydum. Dün akşamdan makarnam vardı işte. Peynirli makarna o da orada bekliyor. Çayımızı da içtik. Şimdi şekerini ekleyeyim. Tuzunu ekleyeyim. Sonra azıcık daha böyle pirinçler şeker içine çekene kadar kaynatayım. Servise geçeyim. Yani kaseleri alayım. Arkadaşlarım Yeliz bacınız durdu duramadı. Hasta. Kafamda duracağına dedi hızlıca halledeyim. Buzdolabını döktüm arkadaşlar. Buzdolabını düzenleyeceğim. Bali şemsiyem de nasıl güzel durdu değil mi? Şu an mutfak adamımızın ortasında, döküntülerin ortasında. Neyim var neyim yok bilemiyordum arkadaşlar. Şöyle bir düzenleyeyim. Ayarlayayım. Bakayım neyim varmış neyim yokmuş. Aktarılacak, boşaltılacak, atılacak hatta var mı bir şeyler. Bir bakayım. Bir düzene sokayım. Mutfağımı da buzdolabımı da arkadaşlar. Burada böyle sütlaçlarımız hazır. Caner'cim kaselere böldü arkadaşlar. Dedim oğlum işin yoksa bana yardım eder misin? Hemen ayarladı. 2, 4, 6. 6 kase sütlacımız çıktı arkadaşlar. O zaman Yeliz bacınız devam etsin. Valla ben sütlaç yiyeceğim. Ali'ye de sordum sütlaç yer misin dedim. Yerim dedi. Hemen ona da şöyle alalım. Tam soğumadı arkadaşlar. Şöyle kaşıklarımızı alalım. Tarçın istiyor musun? İstiyorum. Sever tarçın. Şöyle tarçını da serpiştirelim. Ben mi serpiştireyim sen mi serpiştirirsin? Ben serpiştireyim. Şöyle azıcık. Çok dökülmesin de. Ben de tarçını da alayım şifa niyetine. Tamam. Çocuklar da yer miydi acaba? Onlara da bir sorayım. Ali Bey'in servisini yapayım önce. Yaptılar mı? Çiçeğim duruyor burada olduğu gibi. Geliyor Ali Bey. Buyurun. Afiyet şifa olsun. Afiyet olsun canım. Sırada son dokunuşlarım var arkadaşlar. Şöyle lor peynirimi kavanoza aldım. Burada da böyle tarhanam var. Döküyordum tam bunu. Hadi dedim sizinle beraber dökeyim. Önceki sene yaptığım tarhana. Tamam. Bunu da şimdi bu ikisini de buzdolabına yerleştireceğim. Sonra doğru uyumaya. Bunları da yerleştireyim. Tarhanam bu kadarcık kaldı. Lor peynirim de böyle. Hemen bunu da yerleştirelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buzdolabının içini güzelce temizledim. Yıkanacakları yıkadım. Ayrılacakları ayırdım. Hepsini hallettim arkadaşlar. Sadece kapak kısmı kaldı. Kapağı şu an çok dağınık. Orayı daha sonra yarın falan hallederim. Çok yüklenemeyeceğim kendime. Bu bile fazla oldu benim için ama lokumsu. Dur anne. Dur kızım yani bu iş bile fazla oldu bana ama hep kafamdaydı arkadaşlar. Bunalıyordum yani. Yaptım. Rahat ettim vallahi çok şükür. Şu kadarcık sebzem var evde. Bir tane de kırmızı lahanam var.
Ama böyle olması daha iyi yani. En azından nerede ne olduğunu rahatça bulacağım, kolayca bulacağım. Yerine yerleştireceğim sonra. Kahvaltılıkları buraya koydum, böyle peynirleri, tereyağını, sucuklar, işte telli peynir, kolat peyniri. Dün akşam bütün peyniri kullandım. Yani çoğunu kullandım. Peynirli makarna yaptım. Böyle temizledim işte arkadaşlar. Tertemiz oldu. Kapatalım. Hemen kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Kapanışımızı yapmadan önce bugün gözyaşı döktüğüm arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Necla Özçelik arkadaşımız. İnşallah soy ismini yanlış söylemiyorumdur. Canım Leyla'cığım yazmış. Necla'cığım da yazıyordu, yorumlar yapıyordu burada. İşte Yelizciğim hastalığım nüksetti, tekrardan tedavi oluyorum falan diye. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevdiklerine sabırlar nasip eylesin. Arkasında evlatları var mı bilmiyorum. Arkada kimleri bıraktı bilmiyorum ama arkasında kalan herkese Rabbim sabırlar nasip eylesin. Yorumlarda da görmüşsünüzdür zaten. Sabitledim yorumunu. Böyle hani dua edilsin, ruhuna gitsin diye. Arkadaşlarım, yani yorumu okuduğum an gözyaşlarımı tutamadım. Babama ağlarken ona da ağladım. İşte acım tazelendi. Rabbim yattıkları yerde incitmesin. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Burası böyle bir yermiş işte. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz insanlar için bile gözyaşı dökebiliyorsunuz. Seviyordu beni, biliyorum hani sevdiğini, severek izliyordu. Ama çok tedirgin de oluyordum açıkçası böyle babamın hastalığıyla ilgili konuşurken. Onu da böyle hani incitirim diye düşünüyordum yani hani aynı hastalıktan hayatlarını kaybettiler. O yüzden hani böyle onu da bir taraftan incitirim diye düşünüyordum. Hatta Leyla'ya da söylemiştim. Hani senin videolarını izleyerek çok mutlu oluyor falan demişti. Instagram'dan mesajlaşmıştık. Ve Instagram'dan böyle aklıma geldiği zaman sormaya korkuyordum arkadaşlar. Leyla'ya böyle ablan nasıl oldu diye ara ara soruyordum. Hani ablan nasıl oldu Leyla'cığım diye. Ama korkuyordum yani bu cevabı alacağım diye çok korkuyordum. Rabbim yattığı yerde rahat ettirsin. Mekanı cennet eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bütün ölmüşlerimizle beraber. Üzüldüm yani, gerçekten çok üzüldüm. Ne söylenir ne yapılır. Sayılı nefes hepimiz için aynı şey geçerli arkadaşlarım. İnsan ibret almak istiyorsa ölüm yeter. Gerçekten ibret almak istiyorsa ölüm yeter, o mezarlıklar yeter. Rabbim güzel bir kul olmayı, güzel insan olmayı, etrafımıza, çevremize faydalı olabilmeyi nasip eylesin. Arkamızdan iyi insandı dedirtmeyi nasip eylesin. Bugünlük benden bu kadar olsun canım arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere gayet hastayım. Yarın video gelir mi bilmiyorum. Buzdolabı kafamdaydı, takılıp duruyordu, böyle beni darlıyordu artık. Onu da bir aradan çıkarayım dedim. Kamerasız daha hızlı yapılıyor arkadaşlar. Öyle işte, yapamadığım işleri de inşallah Rabbim yapmayı nasip eyler. Bayrama da bir şey kalmadı, 10 gün kaldı. Ben bir bayram temizliğine başlasam, ki başlayamam. 10 gün sürer herhalde. Allah'ım sağlık versin. Annem soruyor ne zaman geleceksin kızım diye. Ordu'ya gitmem lazım. Ustaların hani köye gitmesine göre ayarlamak istiyorum. Hani erken gitmek istemiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Bakalım, hayırlısı Allah'tan. O zaman bana müsaade. Kıymetli beğenileriniz, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bana kırgınsınız, küskünsünüz, farkındayım. Yorumlarınızı azalttınız, yorum yapmıyorsunuz, beğenilerinizi azalttınız. Dediniz Yeliz biz yorum yapıyoruz, Yeliz dönüş yapmıyor dediniz. Yapabilsem, herkese tek tek dönebilsem gerçekten döneceğim arkadaşlar. Kalplerinizi bırakmaya çalışırım ama tek tek işte böyle yorumlarınıza dönüş yapsam zaten baş edemiyorum. Hayat, böyle kelimeler kullanmayacağım. Hani yoğunluğum çok çok fazla diyeyim. Yanlış anlamayın hani. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Buradaki en büyük motivasyonum sizlerden gelen yorumlar güzel arkadaşlarım. Yorumlarınızı okuyorum. O an kalp bırakmıyorum. Kalp bırakmıyorum çünkü cevap verirken kalbi bırakırım, cevap veririm diyorum. Fırsat olmuyor yani, açıkçası böyle bir durum var. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim güzel kalbinizden geçen her güzel duayı, her hayırlı duayı kabul eylesin. Tez zamanda yaşamayı nasip eylesin. Ki hiçbirimizi darda zorda bırakmasın. Öptüm. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderdim her birinize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.